Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pomponlu bere yapımını anlatacağım. Gayet basit ve görüntüsü de çok hoş bir bere. Ben böyle buraya kadar, lastik kısmına kadar ördüm. Bu lastik kısmında bu iple devam edeceğim. Şimdi farklı bir renkle başlangıcını yapacağız. İçine de yine silikon doldurarak şöyle şeklini görün istedim. Pomponu biraz küçük yaptım ben. Siz dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Pompon yapımının da sonunda göstereceğim. Şöyle ekrana tam sığmıyor. Kamera çok yakın olduğu için arkadaşlar. Hemen bilgileri vereyim kısaca. Şöyle yine reklama giriyor. Reklam diyelim, biz Alize Süperlenamidi ile örüyorum. Şöyle ip içeriklerini, renk numarası, çok tatlı bir rengi var. Ekranda biraz daha açık çıktı. 599. Bir de hangi tığla ve kaç numara şişte öreceğinizde burada ekran resmi alırsanız, çok uzatmak istemiyorum. Bu şekilde yün karışımlı orta kalınlıkta bir iple öreceğim. Tığım da yine 4 milim arkadaşlar. Standart ölçüler, gayet esnek, lastik olduğu için esnek bir görüntüsü var arkadaşlar. Çok hoş. Ama ilerledikçe sizlere büyük veya küçük yapmak istediğiniz, ilerledikçe birlikte ördükçe size nasıl büyütüp küçültünüzde bilgileri vereceğim. Hemen uzatmadan şöyle sihirli bir halka yapıp 3 zincir çekiyorum orta kısmına. Pomponun olduğu altta kalıyor, o kısma 3 zincirden ayrı 15 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 zincirle birlikte 16 trabzanımız olmuş olacak. Bu sihirli halka içerisine ikili trabzanlarımızı yapalım sonuna kadar. Sonrasında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 3 zincirden sonra 15 ikili trabzan yaptım. Hemen bu 3 zincirin tam üçüncüsüne bakın, tepesine sabitliyorum kaydırma tekniğiyle. Yine 3 zincir çekiyorum. Çok sık çekmeyin zincirlerinizi arkadaşlar. Bu şekilde bu alttaki zincir değil, yanındaki trabzanın tam belinden lastik örüyorum ve arasına tam normal ikili trabzan örüyorum. Yine hiç atlamadan bir yanındaki trabzana, yani bu her trabzanın hem önden lastik örüyoruz hem de tepesine bir tane normal trabzan örüyoruz arkadaşlar. Bir arkadan normal, yani arasına. Şöyle yine bakın 3 tane trabzan ördük henüz. Yani burada 16 trabzanımızı 32'ye çıkartacağız. Her trabzana hem önden lastik hem tepesini normal trabzan örüyoruz. Sonuna kadar ilerleyelim. Bir arasına trabzan, bir önden belinden lastik örüyoruz. Bu lastiklerimizde 16 tane olacak. 16 dilimden şu kısım oluşacağı için buraların ayrımını yapıyoruz burada. Şimdi sonuna kadar gelelim. Sayarak ilerleyelim arkadaşlar. Çünkü 32 tane şu başta çektiğimiz zincirden ayrı 32 trabzanımız olmuş olacak. Evet arkadaşlar, 14. lastiğimi yaptım ben buraya. Bir tane sonlara geldi. Son 2 tane kaldı. Araya trabzan, tekrar belinden lastik, araya bir trabzan ve bakın şu alttaki ilk 3 zincir çekmiştik. Sonda da ona bir tane lastik yapıyoruz. Şöyle sayalım: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 lastik olacak. Hepsini toplam sayarsak da 2 4 6 8, şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 25 26 27 28 29 30 31 32 tane zincirle trabzanımız olmuş oldu. Yine tam tepesine bakın arkadaşlar. Bu trabzanı da aradaki trabzan olarak sayıyoruz. Şu aralarına da bir trabzan yapıyorduk. Şu kısımlara bakın. Önden bir lastik, bir de aralarına. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyoruz. Şu arkayı sıkılaştıralım. Düğüm atalım. 3 zincirimizi çektik. Yine aynı
Bu öndeki lastiği önden örüyoruz. Şimdi bu sırada da arkadaki lastiği arkadan örüyoruz. Alt sırada normal ördüğümüz trabzanları. Önden olan lastiği önden örüyoruz. Arkadan olan lastiği arkadan örüyoruz. Bu şekilde bu sıra 3. sıramız yine 32 tane trabzan olacak. Bu sırada arttırma olmayacak. Bir önden, bir arkadan, önden aldığımız lastikler önden, arkadan ördüklerimiz, şu arada ördüğümüz trabzanları da arkadan lastik olarak devam ediyoruz. Bu sırayı da tamamlayalım sonuna kadar arkadaşlar. Devam edeceğiz. Evet, bakın arkadaşlar. Son lastiğimi örüyorum. Ve burada yine bu 3 zincirin 1 2 üçüncüsünü tepesine birleştiriyorum. Bu sırayı da bu şekilde zincirle birlikte 33 oluyor sanırım. Yani 32 33 tane trabzanımız oluyor. Zincirle birlikte sayalım. Sayarak ilerleyelim. Şimdi 4. sıramıza geçiyoruz. Yine 3 zincir örüyoruz. Bu sırada 3 zincir yaptık. Yine buraya önden bir lastik, aynı yere tekrar bir tane daha lastik. Burada yine arttırmamız oluyor. Arkadaki tek lastiği tek olarak örüyoruz. Bu sırada sadece ön lastiklerde aynı lastik kısmına 2 tane örüyoruz. Arkada yani 32 trabzanımız. Bu başta çektiğimiz zincirleri saymıyoruz arkadaşlar. 32 trabzanımızı biz bu sırada da 16 daha arttırdığımızda 48 trabzan olmuş olacak. Bunları sayarak ilerleyelim. Lastiklerimizin yaptığımız yerlere 2 tane lastik örerek sonuna kadar da devam edelim bu şekilde. Bu 4. sıramız oluyor. 48 trabzan olmuş olması lazım. Birlikte örelim. Arkadan tek lastiği örüyoruz. Sadece önden lastik olan yerlere 2 tane trabzan örüyoruz. Lastik. Sonuna kadar gelelim, devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın bu sıranın da sonuna geldik. Yine 48 trabzanımız oldu. Bu 3 zinciri saymıyoruz. Bu 3 zincirden sonra ayrıca 48 trabzan elde ettik. Yine sonunda 2 lastiğimi ördüm. Sonda ve başta hep lastik zaten denk gelmiş olacak. 1 2 yine zincirimizin 3. ilmeğine kaydırma tekniğiyle birleştirdim ve bir üst 5. sıraya geçiyoruz. Yine başını aldım tığımın, önce şu ilk ördüğümüz lastiğin beline bir lastik örüyoruz ve üsttekine yine ikinci ördüğümüz lastiğe bir lastik ve aynı buraya yine bir lastik daha örüyoruz. Yani önden 2 lastiğe, evet 3 tane lastik ördük. Yine arkadakini tek örüyoruz arkadaşlar. Arkada bir tane lastiğimiz vardı. Bunu arada normal arkadan alarak örüyoruz. Öndekini yine bakın bu 2 tane arttırdığımız lastiğimizin önce ilk ördüğümüzü örüyoruz bir tane. İkinci üstte kalana da yine 2 tane trabzan. Yani burada da 3 lastiğe çıkartmış olduk. Arttırmış olduk. Bu sırada da 64 trabzanımız olacak. Zincirden ayrı 3 zincir çekiyoruz başlarda. Onu saymazsak 64 tane trabzanımız olmuş olacak. Hemen yine yandaki 2 lastiğimizde yine ördüm. İlkini tek, ikinci lastiğimizin beline 2 tane yine trabzan ördüm. Burada 3'e yükselttik. Evet, burada yine arkadakini tek örüyoruz. Öndekini önce ilkini tek ördüm. Sonra yanındakine yine 2 tane örüyorum aynı yere. Bu şekilde sonuna kadar yine ilerleyelim arkadaşlar. Bir üst sıraya geçtiğimizde devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın yine sonuna geldim. Burayı bir tane arkadan lastiğimi ördüm. Sonunda yine göstereyim, bir tane daha önden ilk lastiğimi tek yaptım. İkinciye yine çift örüyorum. Burada da 3 tane
lastik elde edeceğiz. Önden ördüğümüz. Arada zincirimiz zaten tekli kalıyor. Bu sırada da 1 2 3. zincirimizin 3. ilmeğine kaydırma tekniğiyle birleştirdik. Yine 3 zincir çekiyorum. Burada 64 trabzanımız olmuş oldu. Şimdi 6. sıraya geçtik. 3 lastiği önden, artık lastiklerde arttırma olmayacak. Bu şekilde bakın arkadaşlar. 1 2 3 lastiklerde artırmamızı tamamladık. Bunlar artık normal 3 tane olarak sürekli sonuna kadar ilerleyeceğiz. Önden bu şekilde lastiklerimiz olacak. Bu sırada 3 tane lastik önden. Şimdi arkadaki lastiğimiz, tek olan lastiğimizi artıracağız. Bunu 2 tane yapacağız. Hemen bakın belinden aldım. Tekrar aynı yerden bir tane daha dolayıp 2 tane trabzan örüyoruz. Bu sefer de önden değil arkadan artırmamızı yapmış olacağız. Bu sırada da 80 tane trabzanımız, 3 zincirden ayrı 80 trabzanımız olmuş olacak. 3 lastiğimizi önden ördük. Bu arkada buraya kadar ördüğümüz tek lastiğimizi şimdi çift olarak aynı yerden artırarak batıyoruz ve 2 tane önden 3 tane lastiğimizi örüyoruz. 1 2 3. ördük. Arkadaki tek lastiğimizi aynı yere bir tane daha trabzan yaparak 2 lastiğe çıkarttık. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Yine burada da 80 tane trabzanımız olacak sıra sonunda, 3 zincirden ayrı arkadaşlar. Bunu sayarak ilerlersek sonunda yanlış yapmadan ilerletmiş olacağız beremizi. Sonuna kadar gelelim, devam edelim. Evet arkadaşlar, sonuna geldim. Bakın burada yine 3 tane lastiğimi önden ördüm. Aralarda 2 tane lastik arttırdık. Burada şimdi bu arada kalan hep alt sıralarda 3 zincirimiz vardı. Buraya bir tane daha yapacağım lastik ki burada 2 tane çektiğimiz zincirle birlikte 2 lastik de bu aralarda artık olmuş olacak. Bu şekilde bir tane arkadan lastik örüyorum. Bu zincirimi 1 2 3 tepesine yine birleştirme yapıyoruz. Bu zinciri de zaten trabzan olarak sayıyoruz artık. Şimdi bunu da 2 yaptık tek lastik yaparak. 7. sıraya geçiyoruz arkadaşlar. 7. sıramızda normal öreceğiz. 3 lastik önden, 2 lastik arkadan. Hemen artık artırma işlemimiz burada da 80 trabzan olacak. Çektiğimiz zincirden baştaki zinciri saymıyoruz. 80 tane trabzan, 3 tane ördük. Şimdi bu arkada arttırma yaptığımız, alt sırada arttırma yaptığımız lastikleri ayrı ayrı örüyoruz artık. 2 tane lastik, 3 tane lastik burada örüyoruz. Yine 80 trabzanımız olacak. Burada sonrasını ilerleyeceğiz. Beremizi artık örerek uzunluğunu ayarlayacağız. Daha arttırmamız, eksiltmemiz olmayacak. Arkadan normal 2 lastik, önden 3 lastik örerek bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bunu sonuna kadar örelim arkadaşlar. Bakın 3 lastik önden, 2 lastik arkadan. 3 lastik önden, 2 lastik arkadan trabzan şeklinde sonuna kadar örelim. Bundan sonrasını zaten beremizin ne kadar uzunluğunu santim olarak da kaç sıra ördüğümü de size söyleyeceğim arkadaşlar. Nasıl arttırma yapacağınızı da sizlerle bilgisini paylaşacağım bunun. Devam edelim sonuna kadar ve ilerleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu beremin biraz yarısına kadar ördüm. 3 lastik önden 7. sıramızdayız. 7. sıradan sonra zaten hep 80 trabzanımız olacak. 3 lastik önden 2 lastik arkadan şeklinde devam edeceğiz. Buraya kadar gösterdik. Bundan sonra bu modelimizin, beremizin başlangıcında göstereceğim bir yer yok. Bunun ölçüsü ne olmalı arkadaşlar? Şimdi hemen onu göstereceğim. Eğer siz daha büyük bir bere elde etmek istiyorsanız şu ortadaki 16 trabzanı 17 veya 18 trabzan çekerek
Şu dilimleri 17-18 yaparak biz 16 yaptık. Daha büyük bere yaparsınız. Yine uzunluğunu da daha uzun isterseniz birkaç sıra daha uzun artırma eksiltme zaten yok. Bundan sonra birkaç sıra daha uzunluğunu sizin tercihiniz örerek uzun yapabilirsiniz. Daha küçük çocuklar için yapmak isterseniz baş çevresi küçük çocuklar için yine 16 trabzanla başlamayıp 14 trabzanla ya da 13 trabzanla başlayıp yine bu dilimlerimiz ona göre şekil alıyor. Buradaki trabzan sayısı kaçsa bu dilimlerimizde önemli olan bu başlangıçtaki trabzan sayımız, ona göre dilimlerimiz de bu şekilde ilerliyor. Şimdi ben bunu ölçüsünü şöyle ortadan tuttuğumda 19 santim olana dek ördüm arkadaşlar. Buraya kadar. Dediğim gibi siz de 19 santimden fazla istiyorsanız bir iki sıra daha 20 santim ya da 21 santim tamamen sizin zevkinize kalmış. Bakın ben bunu burada ördüğümde 19 santim tam tepeye tuttuğumda ördüm. 19 santim kaç sıra örmüş oluyoruz? 7 sıra değil. Bakın ilk sıramız 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 toplamda 23 sıra lastik örerek beremizi bu kısmını tamamladık. Bu orta kısmını artırma yerlerine kadar bundan sonra hiçbir değişiklik yok. O yüzden de bu modelimin bu rengini burada bırakıyorum ve bu renkle devam ediyorum. Artırma eksiltmeyi de nasıl yapacağınızı size gösterdim. Pomponumu ben tam böyle sabitlemedim arkadaşlar. O yüzden şöyle içeriye doğru çektim ama düğümünü atmamıştım. Düğümü de atabilirim ama bir tane de sizinle pompon yapacağımız için şöyle sadece çok düğüm atmadan sabitlemek istiyorum. Şimdi bundan sonrasını geçiş yapalım. Hemen tığımı alıyorum. 19 santim ördük. 19 santimden sonra da evet arkadaşlar bakın yine arkadaki lastiğimizi şöyle örerek geliyoruz. Burada zaten arada bir tane lastik yapmıştık. 3 lastik önden, bu bitimde de bir tane arkadan lastiğimiz oluyor. Ondan sonrası da birleştiriyoruz. 3 zincir tepesine kaydırma ile birleştirdim. Hemen bundan sonra bir zincir çekiyorum ve birleştirdiğim yere bir sık iğne. Bu sırayı her ilmek içerisine sık iğne yaparak sonuna kadar devam ettiriyoruz. Hem öndeki 3 lastik içerisine hem arkadan ördüğümüz 2 lastik içerisine sık iğne örerek ilerletiyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar bunu sık iğne yapalım. Sonunda tekrar devam edeceğiz bir üst sıraya geçişte. Evet arkadaşlar sonuna geldik. Dibine batmadan başta çektiğim bir zincir yani sık iğnenin tepesine birleştirdim. Bu sırada da 3 zincir çekiyorum ve artık trabzan yapıyoruz. Hemen yanındaki sık iğneye trabzan yaparak başladım. Bu sırayı da her ilmeğin içerisine bir trabzan, ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Trabzan yaparak sonuna kadar devam ediyoruz. Sonrasındaki sıralarımız geriye dönüp tersinden lastik örmeye başlayacağız. 5 sırada lastiğimizi öreceğiz. Sonuna kadar bu şekilde trabzan yapıp ilk sıra lastiğimizi gösterdikten sonrası beremizin zaten sonuna kadar aynı teknikle ilerleyeceğiz. Buraya kadar trabzan örerek ilerleyelim. Evet arkadaşlar sonuna geldim. Bakın trabzan örerek bu sırayı da son trabzanımı yapıyorum ve 3 zincir tepesine birleştirip tamamlıyoruz bu sıramızı. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Burada şimdi artık beremizin lastik alın kısmına gelecek olan şöyle kıvırdığımız yer, tersini çeviriyorum. Buradan sonrası tersinden bu çektiğimiz 3 zinciri değil hemen yanındakinden önden lastik alarak bundan sonrasını bu şekilde 5 sıra öreceğiz arkadaşlar. Bir arkadan örüyoruz. Bir önden lastik örüyoruz belinden.
Bere de şu anda büyük olduğu için biraz zorlanıyorum örmekte arkadaşlar. Şöyle ikili trabzan şeklinde bir önden örüyorum. Bir arkadan alıyorum. Bir önden bir sonrakine örüyorum. Artırma falan olmayacak. 80 tane trabzanımız. Yine 80 tane olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Eğer sayarak ilerlersek zaten bir yerde muhakkak ya artırma yapmışızdır ya eksik yaptığımız yeri buluruz. Hatamızı çok ilerletmeden bulmuş oluruz. O yüzden de ben sürekli yeni model çıkardığımda da, hatta ördüğüm hala siparişim olan babetlerim veya başka ördüğüm ürünlerde defalarca ördüğüm ürünü bile hala sayıyorum. Çünkü sayıp tamamen bitirip bir yerinde eksik olduğunda ya da fazlalık sökmektense sayarak ilerlemek daha mantıklı. Bu şekilde arkadaşlar bakın, hemen şöyle düz tarafına çevireceğimiz için lastik kısmımız bu. Bizim beremizin bu kısmını 5 sıra örüyoruz. Bu yine sizin tercihinize bağlı arkadaşlar, zevkinize. Siz daha geniş isterseniz 6 sıra, daha da dar isterseniz 4 sırada yapabilirsiniz. Ben şimdi 5 sıra yapacağım. Bakalım 4 de belki çok enli durursa 4 sırada da tamamlayabilirim. Bunu 4 veya 5 sıra şöyle kıvırarak ölçtüğünüzde sizin göz zevkinize bırakıyorum bunu tamamen. Burayı tamamlayalım. Bu şekilde örerek sonuna kadar hiç arttırma eksiltme olmayacak. Direkt lastik örüyoruz. Bu birleştirme yerine 3 zincire birleştirip tekrar önden lastiğimizi alarak arkadan önden arkadan önden bu şekilde 5 sıra lastiğimizi örerek beremizi tamamlayacağız. Sonra da pompon yapımını sizlere göstereceğim ve beremizin bitimini birlikte göreceğiz. Arkadaşlar sonunu yine tekrar göstermek istiyorum. Bir önden bir arkadan bir önden arkadan aldım. Burada sonunda tekrar önden örüyoruz. Hem başlangıçta hem sonunda lastiklerimiz ön oluyor. Bu da arkada zincirimiz, arkadakine sayarak burada birleştirmemizi yaptık. 1 2 3 zincir çektik. Tekrar bu 3 zincire değil, hemen önden ördüğümüz lastiğin beline örerek devam ediyoruz. Bundan sonrasını zaten söylemiştim. 4 5 siz tamamen kalınlığını, genişliğini, darlığını sizin zevkinize bırakarak ilerletmenizi istiyorum. Ben de ekran arkasında örerek sonunda birlikte tekrar beremizin sonuna doğru birlikte olacağız. Evet arkadaşlar bakın, lastik kısmını da ördüm. Dediğim gibi siz dilediğiniz genişlikte 5 sıra ördüm. Fazla isterseniz 6 bitim yerine geldim. Burada ipimi kesip iğne yardımıyla aralardan gizleyip ya da tığ yardımıyla temizleyebilirsiniz. Bu şekilde katlaması beremizin gayet şık, hoş bir bere oldu. Hemen şimdi beremi ben ipimi kesmeden şöyle pompon yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Pompon yapımı için şöyle bir aparat gerekli arkadaşlar. Bunu tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Bakın. Farklı bir teknikle de örebilirseniz. Bu şekilde de aparatımız böyle. Şöyle ortadan burada bir pencere var. Oradan içeriye, boşluktan içeriye takıyoruz. Şöyle iki kanada ayrılıyor. Çift çift oluyor. Bakın şu ortadan birleştirdiğim yer çivisi var böyle yaylı gibi. Hemen buna ipimi alacağım. Şöyle ipimi, çok eski videolarımda da var. Aynı bu aparatla yaptığım pompon yapımı arkadaşlar. Küçük pomponları yine elle çatalla yapılır ama bunlar böyle üçlü de satılıyor. 3 boyutu var bende. Büyük pompon yaptığım için de ben büyüğünü kullanmak istedim. 3 boyutunu şöyle kanatlarını açıyorum. 2 kanadını da birleşik sarıyorum, doluyorum. Şöyle ipi, çok büyük pompon istiyorsanız bayağı biraz sıkı
kapatacak şöyle kenarlarını sarıyorum. Arada boşluklar görünmesin, şöyle plastik olan kısımları kapatana dek böyle sarıyoruz. Bu şekilde sonuna kadar. Dediğim gibi tuhafiyelerden pompon aparatı diyerek bulabilirsiniz. Yani tüm tuhafiyelerden de gayet rahatlıkla bulunabilecek bir aparat. Ben bunu sonuna kadar şu komple burayı saralım. Devam edelim. Evet, bakın ben komple bunu sardım. Burada kesiyorum ipimi. Bu kısmı kapatıyoruz. Şöyle kapatalım, açılmasın. Hemen bu kanadını da açıyorum. Aynı yaptığım işlemi bu kanadına da sarıyorum arkadaşlar. Şöyle beremi yukarıya doğru atalım. Şu ipini ucunu sabitleyip bu kanadına da bu şekilde pomponu sararak komple aynı kalınlıkta ayarlayıp bu kısmı ne kadar yaptıysak aynı bunu da ortalama bir kalınlıkta yapalım. Sonuna kadar devam edelim. Buraya kadar sarıyoruz. Evet, bunu da sardım. Bunu da buradan kesip kapatıyorum arkadaşlar. Bunu küçük sardım. Daha seyrek sardığım için biraz daha küçük oldu. Eğer büyük pompon istiyorsanız şu sarma kısmını daha kalın, yani daha çok sarabilirsiniz. Ne kadar çok sararsanız o kadar çok büyük olur pomponunuz. Şimdi şöyle ortayı sıkıca tutuyorum açmadan. Çünkü şu aradaki çivi olan yerden çıkabilir arkadaşlar. Buradan aralardan keserek, biraz zor oluyor bu kısım. Keskin bir makasınız olursa daha kolay kesme işlemini gerçekleştirirsiniz arkadaşlar. Yine açmadan bu tarafı da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu aradan yani pomponlu olan işlerle uğraşıyorsanız muhakkak bu aparatı zaten muhakkak kullananınız vardır. İşiniz pomponla alakalıysa şöyle uzun bir ip kesiyorum. Çünkü beremede içeriden geçireceğim için. Hemen şu ara kısmından, bakın şu aparatın arasından kestik zaten. Şöyle geçirelim. Buna düğüm atacağız. 2 tane sıkıca düğümümüzü atalım. Çok sık olsun. Pompon gevşemesin. Sonradan açılabilir. Şöyle 3 tane yapayım ben. Daha işimi garantiye alayım. Ve bunu çıkartıyoruz aparatları. Bakın arkadaşlar, çıktı pomponumuz. Bu ipi daha da sonrasında da sıkılaştırabilirsiniz. Ve tıraşlıyoruz bunu. Şöyle elinizle düzeltip şu kenarlarını zaten görünecektir arkadaşlar. Makasla yandan tutarak fazlalık olan kısımlarını tıraşlayıp pomponumuzu da tamamlamış olduk. Bu yanlarını tıraşladıkça daha düzgün bir görüntüsü olacaktır arkadaşlar. Şu fazlalıklardan kurtardığımız zaman pomponumuz daha güzel görünecektir. Bunu da tamamlayalım, sonra beremize takma işlemi. Ben diğerini çıkardım. Şimdi tepesinden bunu içeriye, büyük olan pomponumu içeriye alacağım arkadaşlar. İçeriden de düğümleyip işlemi tamamlamış olduk. Bakın içinden çıkarttım. Şöyle bir tane düğüm atalım. Sade göstermek için. Bakın arkadaşlar, gayet hoş pomponumuz oldu. Büyüklüğü de gayet ideal. Dediğim gibi tam sağlamlaştırmadım ben bu içerisindeki düğümü atmadım.
Pomponu da dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bakın göstermek istiyorum. Bu biraz daha küçük. Son yaptığım daha büyük bir pompon oldu. Evet arkadaşlar, bu kadardı videomuz. Beremizin yapımı. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olarak, beğeni ve yorum yaparak kanalıma bana destek olabilirsiniz. Videolarımın devamı için çok önemli. Tekrar bu şekilde bu tarz videolar gelecektir. Atkı, bere çalışmalarım olacaktır. Ne videosu istiyorsanız da zaten Instagram'dan gelen istekler üzerine çekiyorum ben bu videolarımı. Yazanın takipçilerim model atıp benden istedikleri modeller üzerine ben de ilerliyorum. Sizler de istediğiniz modelleri fırsat buldukça sizlerle paylaşmaya çalışacağım inşallah. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.